Riskten kaçan yatırımcının güvenli limanı altın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 8 ayın zirvesinde. Uzmanlar jeopolitik risklerle yükselen ons altındaki görünümü bir halat yarışına benzetiyor. İpin bir ucunda enflasyon, diğer ucunda ise faiz artışları bulunuyor. Yatırımcı hangi tarafın baskın geleceğine inanırsa altın fiyatları ona göre şekillenecek. Gram altın değerlendirmesi yaparken bir süre daha kur hareketlerinin fiyatlara etkisini gerçekleşen darband fiyatlaması üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Diğer taraftan ons altında yaşanan gelişmeler gram altında fiyatlamayı belirler nitelikte. Bu anlamda Rusya-Ukrayna gerginliğinin neden olduğu talep ile ons altında 1900 seviyelerine doğru yükseliş gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu yükseliş gram altında 830 TL seviyelerinin test edilmesine neden oldu. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 830 ve 840 TL seviyesi direnç, 810 TL ve 800 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir. Merkez Bankası beklenildiği gibi politika faizini %14 seviyesinde sabit tuttu. Dolar TL, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrasında 13.62 seviyesinde bulunuyor. Dolar TL 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.52 seviyesi üzerinde seyrini korumaktadır. 13.52 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde yükseliş eğilimi için 13.65 seviyesi üzerinde günlük kapanış görülmesi gerekiyor. Bunun üzerinde 13.80 ve 13.95 direnç seviyeleri bulunuyor. Satıcıların baskın olduğu dolar TL kurunun 13.52 aşağısında kalıcılık sağlaması durumunda ise düşüş eğilimi güçlenebilir. Bu durumda 13.41 seviyesi test edilebilir. Dünya Gazetesi'nden Evrim Küçük'ün haberine göre Fed'in 25-26 Ocak toplantısının tutanaklarının Mart ayında faiz artırımına agresif 50 baz puanlık bir artırım ile başlamayacağı sinyalleri vermesi altın fiyatlarına destek veriyor. Analistler Rus askerlerinin Ukrayna sınırından geri çekildiklerine dair kanıt olmadığı yönünde gelen açıklamaların jeopolitik gerilimi devam ettirdiği ortamda altın fiyatlarının yükselebileceğini öngörüyor. Kısa vadede 1930 dolar, 12 ay içinde ise 2150 dolar öngörülüyor. Teknik görünüme bakıldığında jeopolitik gerginliklerin tırmanmaya devam etmesi halinde kısa ve orta vadede 1930 dolar ons seviyesinin hedef haline gelebileceği ifade ediliyor. Fransız finans kuruluşu Société Générale, Kasım ayının en yüksek seviyesi 1877 doların üzerinde kalırsa ons altının 1930 dolara kadar yoluna devam edeceğini düşünüyor. Gerilimin azalması halinde fiyatların 1845 dolara geri çekilebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre 2019 ve 2020'de fiyatı %50'nin üzerinde arttıktan sonra bir süre durgun sularda yüzen sarı metal istendiği ivmeyi jeopolitik risklerle yakalamaya çalışıyor. Ancak analistlere göre altın piyasasında adeta halat çekme oyunu oynanıyor. Bir yandan ABD doları gibi para birimlerin satın alma gücünü azaltan enflasyon bulunuyor. Teorik olarak bu altın fiyatlarını destekliyor. İpin diğer tarafında ise ABD para politikasının sıkılaşması bulunuyor. Yatırımcılar Fed'in önümüzdeki 12 ayda 5 veya 6 kez faiz artırabileceğini fiyatlıyor. Yatırımcıların bu beklentisi altını ralliden alıkoyuyor. Çünkü yüksek faiz ortamı doların cazibesini artırıyor. Altının mevcut aralığından çıkması bu iki güçten birinin, yani enflasyona veya faiz beklentilerinin hangisinin üstünlük kazanacağına bağlı gözüküyor. Goldman Sachs stratejistleri de yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyonun 2022 yılında altın için yatırım talebini artırabileceğini belirterek 12 aylık altın fiyatı tahminlerini ons başına 2000 dolardan 2150 dolara çıkardıklarını söyledi. Banka 3 aylık tahminini 2000 dolardan 1950 dolara çekerken 6 aylık tahminini 2050 ve 12 aylık tahminini 2150 dolara çıkardı. Genel yatırımcı beklentisinin aksine altının ABD'de faizlerin arttığı dönemde iyi bir performans gösterdiğini belirten Goldman stratejistleri, ABD büyümesindeki yavaşlamanın oluşturduğu korku ve gelişen piyasaların dolar cinsinden alım güçlerindeki artış devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının destek bulacağını vurguluyor.